Merhaba arkadaşlar, Mo Tutorial videomuza hoş geldiniz. Maalesef ki videoyu ikinci çekişim çünkü ilk çekişimde mikrofonumu açmayı unutmuşum. O yüzden tekrar çekiyorum. Mo'yu açtığınızda karşınıza böyle hazır yapılmış bir sahne çıkacak. Bununla hiçbir işimiz yok. File, New dedikten sonra yeni bir sahne oluşturup eskisini kapatabiliriz. Masaüstü sesi çok yüksekmiş, şunu kısayım. Şimdi sahnemize baktığımızda aletlerimiz, tool'larımız. Bu pen tool'umuzdur. Bir karakter çizeceğimiz zaman bununla çizeceğiz. Buradan çizgilerimizin eğimini ayarlıyoruz. Benim işte buranın keskin olmasını istedim. Vesaire vesaire. Buradan hazır şekillerimiz. Buradan style'a bastığımda farklı bir renk seçtiğimde o rengi atacak. Shift'e basılı tutarsanız eşit bir şey çıkartır. Yani böyle elips attı. Shift'e bastım. Daire attı. Şimdi bunların hepsini siliyorum. CTRL A delete yaptım. Sağ taraf stil panelimiz. Advanced başladınız, bastınız. Pek işiniz yok. Advanced açıksa kapatın. Altta katmanlarımız, layers'ımız. Buraya tıkladık. Vektör layer'ı az önce olan, şu an olan yani. Image'a bastığınızda bir resim, bir referans görseli ekleyeceksiniz. Geldi, sildim. Kemik, karakteri rigleyeceğimiz zaman bir tane kemik katmanı eklememiz lazım. Şimdi riglemeyi göstermek istiyorum. Drive shape dedim. Kare yapayım. Bir tane kare oluşturun. Dikdörtgen oluşturdum. Bir tane daha oluşturdum. Sonra buradan yani kemik katmanı oluşturdum. Bu şekil katmanımı tuttum. Kemik katmanımın içine bıraktım. Eğer bunu yapmazsam kemiğim o şekilde etkileşime geçmez. Kemik katmanıma tıkladım. A'ya bastım. Bu aleti seçtim yani. Kemik ekle, add bone. En alttan başlayarak şuraya bir tane çıkarttım. Bir tane daha çıkarttım. Z'ye bastım. Bu. Oynattım. Oynuyor. Ama ben diyelim oynayış şeklini beğenmedim. S'ye bastım. Kemiğin gücünü, strength'ini azalttım. Bu kemiğin etki alanını belirtiyor. Bunu eğer çok büyütürsem bu alttakine de şey yapacak. Etki alanını alacak demek. Altta üstteki kemik artık pek oynamıyor. S'ye bastım, iyice büyüttüm. S'ye bastım. Ufaltıyorum bu sefer. Kapattım. Üstteki artık hiç etkileşime geçmiyor. Alttakini kapattım. Sonra alttaki etkileşime geçmiyor kemiğiyle. Bu bağlamanın bir yolu. Bunu çok kullanmayacağız. Onun yerine kemiklerin strengini sıfırladım. Şurada noktalı bir şey olmasın. Ona dikkat edin. Sıfır olması lazım. Şekil katmanımı seçtim. İki farklı bağlama yolumuz var. Noktalarla bağlamayı göstereceğim. Bind point istedim. Alttaki kemiğim seçili. Bind point kısa yolu i. i'ye bastım. Alttaki iki noktayı seçtim. Noktaları bağla dedim. Sonra tekrar B'ye bastım. Üstteki kemiğimi seçtim. Bind point istedim. Bu sefer 4, 6 tane noktayı seçtim. Bağla dedim. Z'ye bas. Kemik katmanıma geldim. Z'ye bastım. Bağladığım noktalardan memnun kalmadım diyelim ki. Yine şekil katmanıma geldim. Z'ye bastım. Kemiğimi seçtim. Z'ye basmadım. i'ye bastım. Dördünü seçtim. Unbind dedim. Bağlarını kestim. Sadece üsttekileri buna bağlamak istiyorum. Bağladım. Üsttekiler üstte. 6 seçtim. İyi dedim. Bağladım. Bütün noktaları tek kemiğe bağlamaktansa şöyle yapabilirim. Kemiğimi seçtim tekrardan. i'ye bastım. Noktaları seçtim. Bağlarını kopardım. B, i bağlarını kopardım. Altta kemiğimi seçtim. Burada katman bağlı tuşuna bastım.
Şimdi bu bağlamanın bir yolu. Riglemenin bir yolu. Şimdi bu riglemenin bir yolu. İkinci bir yol olarak sildim şekil katmanımı. Bir tane vektör ekledim. Sonra aldım onu buradan duplicate ettim. İki tane ekledim. Hatta 3, 4. Layer 2 en alttakinden en üsttekine shift ile tıkladım. Kemiğin içine attım. En alttan başladım çizmeye. S'ye bastım. Bunu attım. Hatta şurada kemiklerimiz kalmış. Onları da silelim. DLT, DLT. Tamam. 2'yi çizdim. 4'ü çiziyorum. S'ye bastım. Seni de farklı renkte yapalım. Seni de farklı renkte yapalım. Layer 3 seçtim. Bir tane daha yapalım hadi. Vektör. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğim? Kemik katmanımı seçtim. A'ya yani kemik ekle butonuma bastım. En alttan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tabii gözükmüyor kırmızı olduğu için. Deniyorum. Tamam. Stringlerinden dolayı bir garip hareket ediyor ama bağladım. CTRL A yaptım. S'ye bastım, hepsini sıfırladım. Bakın sıfır. Burada diğer bağlama yöntemini gösterecektim. En alttaki katmanımı seçtim, Layer 2'yi. Buradan Bind Layer dedim. Tıkladım ve bu kemiği seçtim. Buna geldim. Hala Bind Layer seçili. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Layer 5'e geldim. Bunu seçtim. 3'e geldim. Yeşil seçtim. 5'e geldim. Kırmızıyı seçtim. Şimdi tekrar deniyorum. Kemik katmanıma geldim. Z'ye bastım. Okey. Bir şeyler yapıyor. Bu en temel riglemelerden bir tanesiydi. Peki bir insanı nasıl rigleyeceğiz? İlk önce çizmemiz lazım. Tekrardan siliyorum her şeyi. Hatta yeni çalışmaya geçtim. Bu referans görseli kullanacağız bir tane. O referans görselini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Image dedim. Referans görselim bu. İşimin kolay olması için şu an ben bunu çizeceğim. Ve kafasını ayrı bir katmanla çizmemiz lazım. Bütün hareket edecek uzuvları ayrı bir katmanda olmalı. Kafa ayrı bir katman. Saçı eğer hareket ettirecekseniz saç ayrı bir katman. Boğazı ayrı bir katman. Gövdesi, bacakları, kolları, hatta kol ve bacakları iki ayrı katman olmalı kıvrım yerlerinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8. Ben eğri 1'e geldim. Bunu çoğaltıyorum. Bu kafa, boğaz, gövde, sol kol, sağ kol, sol el, sağ el, sol bacak, sağ bacak, sol ayak, sağ ayak. Kafama çizmeye başlıyorum. Layer birimi seçtim, A'ya bastım. Buradan başlıyorum. Buraya nokta koymamalısınız. Ne kadar az nokta kullanırsanız sizin için o kadar iyidir. Animasyon için o kadar sağlıklı olur. Sonradan ayarlayacağız onları. Sadece dönüş yerlerinin başlangıcına ve bitişine koymam lazım. Böyle koydum. Kafayı pek andırıyor mu? Hayır. C'ye bastım. Referansımı takip ediyorum.
Şuradan damlalığımı seçtim. Ten rengini de bıraktım. P'ye bastım. Yani Paint Bucket. Tıkladım. Renk değişmedi. Neden? Çünkü referans görselimiz en üstte. Referans görselini sürükledim. En aşağıya bıraktım. Baktım biraz yamuk olmuş. Tekrar C'ye bastım. Tamam, yamuk olsun. Şimdi Layer 2 boğazımı çizeceğim. Bunu kapattım. A'ya bastım. Biraz bol olması işinizi kolaylaştırır. Hareket ettiği zaman yerinden oynamaz. Yüz gibi çok hareket etmeyeceği, çok ön planda olmayacağı için pek önemli değil bunun topolojisi. P'ye bastım. Hala ten rengim seçili. Yaptım. Şimdi gövdedeyim. Yine A'ya bastım. Buradan başladım. İndirdim. 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 Çıkardım. Yani buradan geçsin ya. C'ye bastım. Noktaların eğimini ayarlayacağım. Eğer Illustrator'da Pen Tool kullanıyorsanız, biliyorsanız ya aynı şey. T'ye bastım. Biraz yukarıya aldım. C'ye bastım. Damlalığımı aldım. Tıkladım. P'ye bastım. Boyadım. Sakladım. Kolumu yapacağım şimdi. A'ya bastım. Yaptım. Buraya geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Birleştirdim. C'ye bastım. Şimdi ekstradan yapmamız gereken bir şey var. Bu kolun tam kıvrım yerine, dirseğin olduğu yere iki tane nokta eklemeliyiz. Kemiğimiz geldiğinde oradan kırılması için. A'ya bastım, herhalde buradadır dedim. Add points yapınca var olan çizgilerimize nokta ekledik. Çizerken de yapabilirsiniz, önemli değil. Sol kol ve sağ kolumun tamamen aynı olması lazım ki orantısız olmasın. CTRL A'ya bastım, hepsini seçtim. CTRL C yaptım. Layer 5'e geldim. CTRL V yaptım. Buraya sürükledim. Yukarıdan simetri tuşuma bastım. Yatayda simetrisini aldım. Yerleştirdim. Tamam. Tekrardan şunları boyayayım. Ten rengimi seçtim. P'ye bastım. Boyadım. H'ye bastım, boyadım. Bakıyorum nasıl olmuş. Bunu gövdemin altına almak istiyorum. Memnun kaldım mı? Kalmadım. Ayarlama yapacağım. T'ye bastım. Kolumu seçtim. Buradan bunları bağladım. ESC'ye bastım. Damlalığımı seçtim. P'ye bastım. Boyadım. Memnun kaldım mı? Hayır, biraz eğik oldu. Aşağı indirdim. Aynı şeyi şimdi diğer kola yapacağız. Diğer kolumu seçtim. A'ya bastım. Yaptım. Bırakmıyor beni. ESC'ye bastım. Yaptım. ESC'ye bastım, bıraktım. P'ye bastım, boyadım. Tamam. Şimdi elimi çizeceğim. A'ya bastım. Takip ediyorum referansımı. Bu aşamada şeklinin kötü olması önemli değil. Sonradan düzenleyeceğiz bildiğiniz gibi. C'ye bastım. Eğimleri ayarlıyorum.
Damlalığımı aldım. Ten rengimi seçtim. P'ye bastım, boyadım. Bakıyorum çirkin mi oldu? Çok çirkin oldu ama yapacak bir şey yok. CTRL A, CTRL C, Layer 7, CTRL V. Yerini al, simetrisini al, yerleştir. Bunlara katmanlara isim vermemiz işimizi çok kolaylaştıracak. Kaybolma ihtimalimiz azalacak. Tıkladım, bu kafamdı. Kafa. Hop, caps lock açık kalmış. Boğaz. Sağ kol. İki kere tıklıyorsunuz bir katmana. Ardından isimlendiriyorsunuz. Gövde. Sol el. Sol bacak. Sağ bacak. Sol ayak. Sağ ayak. Hmm. Çizmeye devam ediyorum. Nerede kaldık? Sağ eli çizdik, sol eli çizdik. Biraz seni böyle alalım. T'ye bastım. Hepsini seçtim. CTRL A ile yerini aldım. Sol bacağı çizeceğim şimdi. A'ya bastım. İndiriyorum. 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 Birleştiriyorum. C'ye basıyorum. Tam dizlere iki tane nokta atıyorum. CTRL A, CTRL C. Sağ bacağı geçtim. CTRL V. Yerini aldım. Simetrisini aldım. Noktalarımı ayarlıyorum. Buradan aldım. Seni aldım. Seni aldım. Seni. Bunları biraz ayağın içine doğru geçirin. Hareket ederken sorun gözükmesin. Damlalığımı aldım. P'ye bastım, boyadım. Sağ bacağa geldim. Sol bacağa geçtim. P'ye bastım, boyadım. Bakıyorum nasıl duruyor. Çok kötü duruyor. T'ye bastım. Biraz daha bunu yukarı aldım. Biraz daha bunu böyle aldım. Bunları sonra ikisini birden seçtim. Gövdemin altına attım. Gövdem niye eğik duruyormuş? T'ye bastım, buradakini seçtim. Bunu biraz indirdim. Artık biraz daha iyi duruyor. Boğazımı, boğazım gövdemin altında. Kafam boğazımın üstünde. Kollarım nerede? Kollarım nerede benim? Kollarım da gövdenin altın. Kollarım öyle. Kollarım da gövdenin altında. Şimdi ayakları çizeceğim. Sol ayak seçtim. Noktamı attım. Nokta 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 C'ye bastım. Damlalığımı aldım. Boyadım. P'ye bastım. Boyadım. CTRL C. CTRL A. CTRL C. CTRL V. Yerine götürdüm. Simetrisini aldım. Ve bıraktım. Basitçe karakterimizi çizdik. Şimdi yeni katman oluşturacağım. Kemik katmanımı oluşturacağım. Buraya tıkladım. Bone dedim. En üsttekini seçtim. Sağ ayağı seçtim. Shift'e basılı tutuyorum. Boğaza tıkladım. Hepsini seçtim. Basılı tutuyorum. Sürüklüyorum. Layer 13'ün içine attım. Artık onlar kemiğin içinde. Kemiğimi eklerken gövdeden başlıyorum. Buraya bir tane çıkarttım. Şuradan omuz kemiklerimi uzattım. Buradan birinci kolumu dirseğe kadar uzattım. Kol, kol kemiğimi. Şuradan ikinci kemiğimi. El kemiğim.
İstediğim gibi olmadı. Boğazım, kafam. Şu benim pelvisim gibi düşünün bunu. Bunu benim şimdi bacağımı yapacağım. İndirdim. Ayaklarım. Kontrol ediyorum, tamam mı? Z'ye basıyorum. Çok garip oynuyor. Neden? CTRL A, S yaptım. Hepsini sıfırladım. Peki neden hala garip oynuyor? Çünkü kemiklerimin parent'ı yanlış yerlerde. P'ye bastım. Parent'lık bağlarını görüyorum. Her kemik üstteki kemiğine bağlı olmak zorunda. B'ye bastım. P'ye bastım. Hayır, sen bu kemiğe bağlı olamazsın. Sen buna bağlı olacaksın. Sen üsttekine, tamam. Sen gövdeye bağlı olacaksın. Omuzlar gövdeye. S- Hop. B'ye bastım, kemiğimi seçtim. P'ye bastım, sen omuza. B'ye bastım. Boğazımı seçemiyorum. Hı. P'ye bastım. Sen gövdeye. B'ye bastım. Kafamı seçtim. Sen de boğaza. Kim bu kafaya bağlanan? Sen misin? B'ye bastım. B'ye bastım, aynen senin de gövdeye. Hayır, sen. Evet, sen gövdeye. Şu an bir sorun olmaması lazım. Z'ye bastım, test ediyorum. Tamam. 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 Şimdi oldu mu? Oldu. Olmamış. Seni seçtim. Omuza bağladım. Tamam, şimdi oldu. Oynatıyorum, bütün kemiklerim geliyor. Bone layer'ımdayım. B'ye bastım. Kemik seçme tuşum. Sol omuz kemiğimi seçtim. Bone Constraints butonuna tıkladım. Buradan açı sınırlamaları. Bunu açtım. Omuzlarımın oynamasını istemiyorum. İşimi zorlaştıracak çünkü. Buradan 0 verdim. Aynı şeyi diğer omuza da yaptım. Z'ye bastım. Artık omuzlarım oynamıyor. Şimdi katmanları bağlayacağız. Kemikleri katmanlarına bağlayacağız. Kafaya bastım. Kafada da tek kemik olduğu için noktayla bağlamama gerek yok. Direkt katman olarak bağlayabilirim. Kafamı seçtim, bağladım. Boğazım aynı şekilde, kemiğimi bağladım. Omuzlara bir şey bağlamayacağız. Gövdeye tıkladım. Gövde kemiğini bağladım. Ayaklara geldim. Sağ ayağımı bağladım. Sol ayağımı bağladım. Şimdi sağ kolumu geldim. Sağ koluma bind layer yapamam. Kemiklerden bir tanesi anlamsız kalır. Bind point istedim. Üstteki kemiğimi seçtim. Bind point istedim. Buraları seçtim. Bağladım. Alttaki kemiğimi seçtim. Tekrar bind point istedim. Bağladım. Test etmek istedim. Oldu mu? Oldu. Bu bozulmaları sonra düzelteceğiz. Şu an önemli olan hareket etmesi, bağlanması. Ama ekstradan yapabileceğimiz bir şey varsa, o da buralara bu noktaları eklemiştik ya. Bunları tam kemiğin hizasına getirmemiz lazım. Onun için T'ye bastım. Kemik katmanımı seçtim. T'ye bastım. Nerede? Aşağıdaydı. Buradan getirdim. Sağ kola geldim. Kontrol ediyorum. Yukarı koymuşum. Kemik katmanıma geldim. T'ye bastım. Tam noktaya dokunmazsanız olmuyor.
Ufalttım. Kare aldım. Kontrol ediyorum. Sol kol, sağ kol. Ama Z'ye bastım. Kemik katmanı Z'ye bastım. Bir tık daha iyi. Artık sorunlar yaşamıyoruz. Daha az yaşıyoruz. Elimi seçtim. Elimi seçtim. Bunu direkt bind layer yapabilirim. Yine tek kemik. Sol elimi seçtim. Yine bind layer yaptım. Sol kolumu açtım. Bakıyorum kemiğimi biraz aşağıya indirmem lazım. Kemik katmanıma geldim. D'ye bastım. Uzattım. Bakıyorum olması gereken yerde mi? Sol kol biraz daha yukarı alabilirmişim. Aldım. D ile indirdim. Burayı biraz yukarı kaldırdım. Bakıyorum şimdi. Evet. Sol kol seçiliyken yine bind point istedim. Bu noktaları seçtim. İlk başta şu kemiğimi seçtim. Ardından tekrar bind point istedim. Noktaları bağladım. Alttaki kemiğimi seçtim. Bind point istedim. Noktaları bağladım. Test ediyorum. Kemik katmanıma geldim. Z'ye bastım. Tamam. Çalışıyor. Şimdi sıra bacaklarda. Sol bacağa geldim. Bakıyorum nereye atmışım noktaları. Biraz aşağıda. Bu sefer oynatmak yerine kemiğin yeri daha doğru geldi bana mesela. Noktayı seçtim, delete'ye bastım. Noktayı seçtim, delete'ye bastım. A'ya bastım, iki tane nokta ekledim. Sağ bacağımı seçtim. Tamam, noktaların yeri iyi. Değil. Bu iki nokta eklediğimiz için ama şimdi sağ bacağı silmemiz lazım. Neden? Birbirinin aynı olmasını istiyorduk. Sağ bacağa geldim, CTRL A, DLT yaptım. Sol bacağa geldim, CTRL A, CTRL C. Sağ bacağa geldim, CTRL V. Simetrisini aldım, yerine götürdüm. T'ye bastım, noktaları yerlerine taşıdım. Nerede burası? Tam burada. Kemiğimi seçtim. Kemik katmanıma geldim. T'ye bastım ve indirdim. Kemiğin böyle olması size çok sorun yaratır. Kemiklerin tamamen bağlı olması gerekiyor. İç içe olması ya da kopmuş olması, böyle durması sorundur. Bağlamanız lazım. Sağ bacağı seçtim. Üstteki kemiğimi seçtim. Bind point istedim. Bunları seçtim, bağla dedim. Alttaki kemiğimi seçtim. B'ye bastım. Alttaki kemiğimi seçtim. Bind point istedim. Bu dört noktamı da seçtim, bağladım. Test ediyorum. Olmuş. Bağlamamışım. Hemen sol bacağa dönüyorum. Üstteki kemiği seçiyorum. Bind point istiyorum. Seçtim. Bağladım. B'ye bastım. I'ya bastım. Noktalarımı seçtim. Şimdi test ediyorum. Kemik katmanına döndüm. Oynuyor. 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 Referans katmanımı görünmez yapıyorum. Tamam. Ama mesela bir sorunla karşılaşıyoruz. Kolumu böyle yapmak istediğimde istenmedik sonuçlar oluyor. Bunu nasıl doğuracağım? Actions panelime geliyorum. Eğer bu sizde kapalıysa Windows, buradan Actions'a tıklayın.
Hareketimi sıfırladım. Alttaki kemiği seçtim. Üstteki kemiği değil, alttaki kemiği seçmeniz lazım. Buradan yeni aksiyon dedim. Kemik adı çıkması lazım. Eğer tıkladığınızda aksiyon bir yazıyorsa çizim katmanındasınızdır. Kemik katmanında olmanız lazım. Burada kemik adı yazması lazım. Aksiyonumu açtım. 72. frame'e geldim. T'ye bastım. Ben elimi böyle kaldırmak istiyorum. Böyle kaldırayım. Gövdeden indirmek zorundayım. Bacakları bir saniye. Sağ bacak sol bacağı da gövdenin altına attım. Tamam. Burası neresiydi be? Sağ kolumdayım. Ben kolumu kaldırdığımda böyle olmasını istemiyorum. Ne yapacağım? 72. frame'e gelip böyle kaldırdım. Ardından sol kolumu seçtim. T'ye bastım. Noktamı seçtim. Bunu sürükledim. Noktamı aldım. Bunu böyle yaptım. C'ye bastım. Biraz keyfime göre yaptım. Şimdi tekrar bakıyorum. Şuradan mainline'e iki kere tıklayıp geri dönüyorum. Kemik katmanımdayım. T'ye bastım. Z'ye bastım pardon. Test ediyorum artık içine geçmiyor mesela. Buna bakıyorum. Buna bir şey yapmadık. Bu hala bozuluyor. Kemik için de aynısını yapmak istiyorum. Lakin bilmeniz gereken bir şey var. Aksiyonlar çok hassas. En ufak bir yanlış misklikte eee, çok büyük hatalar verebilir. Bunu kemikle bütün işiniz bittikten, çizim ve kirikleme ile işiniz bittikten sonra yapmalısınız. Tıkladım. OK dedim. 72. T'ye bastım. Kaldırdım. Sağ kolu seçtim. Seçemedim. Ha seçtim. T'ye bastım. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. C'ye bastım. Biraz eğimini arttırdım. Azalttım. Baktım tamam. Mainline'a döndüm. Kemiğimi seçtim. Z'ye bastım. Deniyorum oldu. Ya mesela burada sorun veriyor ama bu bir sorun mu? Kolumuz böyle açılmadığı için. Ya açılır da gerçi. Artık böyle yapınca sorun olmuyor. Ama mesela yaptığımın sınırın ötesine gittim. Böyle yaptım. Sorun. Actions'ı yaparken animasyonda o bölgeyi ne kadar hareket ettirecekseniz o kadar yapmanız sağlıklı olur. Mesela ben sonradan fikir değiştirdim artık. Kolumu bu kadar değil de bu kadar açacağım. B5'e geri geldim. 72'ye geldim. T'ye bastım. Bunu iyice böyle aldım. Sağ kolumu seçtim. A'ya bastım. T'ye bastım pardon. Tekrar dönüyorum mainline'ıma. Kemik katmanımı seçtim. Z'ye bastım. Okey. Mesela böyle olunca bozulması sorun değil. Çünkü kolunuza böyle yapabilseydiniz her aynı sonuç olurdu sizde de zaten. Gerçek sınırlar içinde bakıyorum. Tamam. Deformeler var mı? Var. Şu an aşırı hareket ettirdiğim için bozuldu mu? Bozuldu. CTRL Z yaptım. Tamam. Mesela bir tur attırdım bozuldu. Gelip bunu düzeltmek için tekrar bir tur attırdım. Mesela kemiğin böyle sorunları engellemek için de ilk başta gösterdiğim gibi B'ye basın. Kemiği seçin. Bone Constriction açısını ekleyin ki mantıklı sınırlar içerisinde dur öyle kaldırma. Mantıklı sınırlar içerisinde hareket etsin. Aynı şeyi bacaklara da yapın. Aynı şeyi bacaklara da yapın.
Peki animasyonu nasıl yapacağız? Buradan Auto Freeze case'i her zaman açık olması lazım. Diyelim kolunu sallamasını istiyorum ben. 1'e geldim. Birinci frame'e geldim. Sıfırıncı frame'de işlem yapamazsınız. Yapmayın. Bir kere tıkladım. Şeyi attı. Keyframe'leri attı. 6'ya geldim. Böyle kaldırmasını istedim. 10'a geldim. İndirmesini istedim. 14. Animasyon yaparken her zaman elinizde bir referans kağıdınız olsun. Ben yaptıkça otomatik olarak kendisi keyframe'leri atıyor. Bakıyorum animasyonum bana hızlı geldi. Buradan CTRL ile bütün keyframe'lerimi seçtim. Klavyemden sol alt tuşuna basılı tutarak bir tane keyframe'den tuttum, uzattım. Artık daha yavaş. Sonraki videoda yeniden karakter çizip bu sefer yandan bir karakter çizip yürüme animasyonu, yürüme loop'u yapacağız. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.